Son haftalarda Türk dizi sektöründe yaşanan gelişmeler, izleyicilerin kafasında tek bir soruyu büyüttü. Gerçekten Türk dizileri bitiyor mu, yoksa bu sadece geçici bir kriz mi? Her şey bir anda başladı. Normalde haftalık yayın akışına sadık kalan diziler, beklenmedik şekilde birer haftalık ara vermeye başladı. Sadece bu da değil, yayınlanması beklenen bölümlerin fragmanları bir anda kaldırıldı. Sosyal medyada dolaşan sahneler silindi. Bazı diziler ise sessizliğe büründü. Bu durumun merkezinde ise özellikle şiddet teması bulunan yapımlar yer aldı. Özellikle Eşref, Rüya ve Yeraltı gibi diziler, kamuoyunda en çok tartışılan yapımların başına geçti. Gelen tepkiler büyüdükçe büyüdü. Ancak yapımcılar geri adım atmadı. Dizilerin tamamen kaldırılmayacağını, fakat şiddet sahnelerinde düzenlemeye gidileceğini açıkladılar. Ve işte tam bu noktada dengeler değişti. Fragmanlar yeniden yüklendi. Ama bu sefer farklıydı. Şiddet içeren sahneler çıkarılmış, bazı sahneler yeniden kurgulanmıştı. Bu sadece bir sansür değil, aynı zamanda sektörün refleksiydi. Çünkü artık mesele sadece reyting değildi, toplumsal baskı doğrudan içerik üretimini şekillendirmeye başlamıştı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Olayın başlangıcına indiğimizde toplumda büyük yankı uyandıran iki ayrı okul saldırısıyla karşılaşıyoruz. Bu saldırılar sadece güvenlik tartışmalarını değil, aynı zamanda medya ve içerik dünyasını da hedef haline getirdi. Bazı kesimler dizilerdeki şiddetin birey davranışlarını etkilediğini savundu. Özellikle genç izleyicilerin bu içeriklerden etkilenebileceği öne sürüldü. Dizilerdeki karakterlerin rol model haline gelmesi, şiddetin normalleşmesi gibi argümanlar sıkça dile getirildi. Ancak bu görüş herkes tarafından kabul görmedi. Birçok uzman ve sektör temsilcisi bu yaklaşımın yüzeysel olduğunu belirtti. Çünkü bireysel şiddetin tek bir kaynağa indirgenmesi, sorunun gerçek nedenlerini göz ardı etmek anlamına geliyordu. Daha sonra ortaya çıkan değerlendirmelerde ise asıl sorumluluğun çok daha karmaşık olduğu görüldü. Aile yapısı, bireysel psikoloji, sosyal çevre ve eğitim gibi faktörlerin çok daha belirleyici olduğu vurgulandı. Yani diziler bir neden değil, en fazla bir tetikleyici olabilirdi. Ama kamuoyu çoktan kararını vermişti. Diziler adeta bir günah keçisi haline geldi. Bu noktada ilginç bir kırılma daha yaşandı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki Türk dizisi izleyicileri de bu tartışmalara dahil oldu. Birçok izleyici dizilerin suçlanmasının mantıksız olduğunu dile getirdi. Çünkü Türk dizileri dünya genelinde en çok izlenen içerikler arasında yer alıyordu. Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca izleyici Türk dizilerini takip ediyordu. Bu kadar büyük bir etki alanına sahip bir sektörün sadece iç politik tartışmalarla şekillenmesi ciddi bir risk oluşturuyordu. Ve işte burada işin ekonomik boyutu devreye giriyor. Türk dizileri sadece bir eğlence ürünü değil, aynı zamanda milyar dolarlık bir ihracat gücü. Ancak son dönemde yaşanan bu kriz, yapımcılar ile yayıncılar arasında zaten var olan gerilimi de gün yüzüne çıkardı. Artan maliyetler, düşen reklam gelirleri ve dijital platformların yükselişi, televizyon dizilerini zaten zorluyordu. Üstüne bir de bu tarz toplumsal baskılar eklendiğinde sektör adeta sıkışmış durumda kaldı. Bazı dizilerin erken final yapmasının arkasında sadece reyting değil, bu çok katmanlı baskı da yer alıyor. Özellikle yüksek bütçeli projeler artık daha büyük risk taşıyor. Çünkü tek bir kriz tüm yatırımın çökmesine neden olabiliyor. Aslında tüm bu yaşananların nereye varacağını anlamak için biraz daha ileriye bakmak gerekiyor. Çünkü ilk tepki dalgası her zaman en sert olanıdır. Ama asıl belirleyici olan sonrasında alınan kararlar olur. Şu an görünen tabloya baktığımızda eleştirilerin odağındaki dizilerin büyük bir kısmının yeni sezon onayı aldığını görüyoruz. Yani kısa vadede toplu bir kaldırılma ya da sektörün çökmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu da aslında yapımcıların ve yayıncıların geri adım atmak yerine uyum sağlamayı tercih ettiğini gösteriyor. Diziler yayından kalkmıyor ama dönüşüyor. Bu dönüşümün merkezinde ise artık çok daha hassas bir denge var. Özellikle şiddet içeren içeriklerin sunum biçimi yeniden şekillendiriliyor. Şiddetin normalleşmemesi, hatta mümkün olduğunca azaltılması gerektiği açıkça dile getiriliyor. Bu sadece etik bir tartışma değil, aynı zamanda ekonomik bir konu haline de gelmiş durumda.
Çünkü sektör içinde konuşulan en kritik detaylardan biri şu: eğer bir dizi şiddeti fazla öne çıkarırsa reklam gelirleri doğrudan etkilenebilir. Yani artık içerik tercihleri sadece senaryoya değil, finansal risklere göre de belirleniyor. Bunun yanında sorumluluğun sadece dizilerde olmadığı da daha net bir şekilde konuşulmaya başlandı. Özellikle ebeveynlerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü içerik ne kadar kontrol edilirse edilsin, izleyiciyle kurulan bağın nasıl şekilleneceği büyük ölçüde aile ve çevreyle ilgili. Bu nedenle diziler tek başına bir neden değil, ancak yanlış kullanımda etkili bir araç olabilir. Ama asıl büyük tabloya baktığımızda olayın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını görüyoruz. Türk dizileri bugün dünya çapında dev bir pazarın parçası. Ancak bu başarı beraberinde ciddi sorunları da getiriyor. Özellikle son yıllarda prodüksiyon maliyetlerinde yaşanan büyük artış, sektörün en kırılgan noktası haline gelmiş durumda. Yüksek enflasyonla birlikte dizi maliyetleri neredeyse birkaç katına çıkmış durumda. Saatlik yapım maliyetlerinin 200 bin doların üzerine çıkması, Türkiye'yi artık ucuz üretim merkezi olmaktan uzaklaştırıyor. Bu ne demek? Artık her dizi riskli bir yatırım demek. Eskiden orta seviye bir dizi bile kendini kurtarabilirken, bugün ayakta kalmak için çok izlenen değil, neredeyse efsane olması gerekiyor. Yani süper hit üretmeden bu sistemi sürdürebilmek giderek zorlaşıyor. Reklam gelirlerinin enflasyon karşısında erimesi de bu baskıyı daha da artırıyor. Bu yüzden yapımcılar artık daha garanti senaryolara yöneliyor, risk almak istemiyor. Ancak işin bir de umut veren tarafı var. Türk dizileri teknik kalite, hikaye anlatımı ve oyunculuk anlamında hala çok güçlü. Son yıllarda alınan uluslararası ödüller bu gücün sadece yerel değil, küresel ölçekte de kabul gördüğünü kanıtlıyor. Yeni pazar arayışları da hız kesmeden devam ediyor. Rusya, Orta Doğu ve hatta Asya pazarında Türk dizilerine olan ilgi hala çok yüksek. Hatta bazı ülkelerde Türk dizilerinin uyarlamaları bile yapılmaya başlanmış durumda. Yani tablo aslında çok net. Türk dizilerine olan talep hala çok yüksek. Ama bu talebi karşılamak artık eskisinden çok daha zor. İşte tam da bu yüzden sektör yeni bir dönemin eşiğinde. Bu yeni dönemde kim ayakta kalacak? Daha akıllı senaryolar yazanlar, maliyetleri doğru yönetenler ve en önemlisi izleyiciyle doğru bağ kuranlar. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Türk dizileri bitmiyor ama artık eskisi gibi de olmayacak. Daha kontrollü, daha stratejik ve daha bilinçli bir sektör doğuyor. Ve belki de en önemlisi, bu süreç sadece yapımcıları değil, izleyicileri de değiştirecek. Çünkü artık herkesin bir sorumluluğu var. Umarız diziler sadece izlenen değil, aynı zamanda insanlara iyi anlamda dokunan, düşündüren ve doğru mesajlar veren yapımlar haline gelir. Ve belki de bu kriz sektör için bir son değil, daha bilinçli bir başlangıcın ilk adımı olur. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.